Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu HPV virüsü varyantını tespit etmek. Avantajı nedir, dezavantajı nedir? Genellikle normal şartlarda kliniklerde kondilomlar, siiller, bu HPV'nin meydana getirdiği siiller erkeklerde yakıldıktan sonra patolojiye ya da parçalanır patolojiye gönderilir. Genellikle varyant analizi, tip analizi ne yazık ki yapılmıyor arkadaşlar. Doktorun ya da hastanın özel isteği üzerine yapılıyor. Şimdi normal şartlarda varyant analizi bize şunu gösterebilir. Yüksek riskli grupta mı virüs yoksa düşük riskli grupta mı? Şimdi 6 ile 11 düşük riskli genellikle kondilom oluşturan grubu gösterir. Kondilomların %90'ını 6 ile 11 varyantı oluştururken sinsi hücrelere gizlenen ve kanser oluşturanlarda 16 ve 18 numaralı varyantlardır arkadaşlar. Onun dışında birçok varyantı daha var. 200 çeşit varyant var ama bu Gardasil Plus dediğimiz aşıda 9 tipe karşı koruma bağışıklığı kazandırıyor arkadaşlar. Burada şimdi kişi varyantı bilirse psikolojik olarak belki rahatlama sağlar. Özellikle 6-11 varyantına sahip olduğunu düşünürse ki zaten kondilomların dediğimiz gibi %90'ı bundan geliyor. Kişi psikolojik olarak rahatlayabilir. Özellikle partneri, kadın partner açısından rahatlayabilir. Çünkü 16 ile 18 olduğu zaman zaten hala hazırda bunlar kondilom da yaratmıyor. Yaratma ihtimali çok düşük ama 16-18 değilse en azından partnerine bulaştırma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek lazım. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Hangi varyant olursa olsun erkekte kadın partnerinde mutlaka simir alınıp varyant analizi yapılması lazım. Rahim ağzından biyopsi gerekirse yapılması lazım. Şüpheli durumlarda rahim ağzında kolonizasyon dediğimiz işlem yapılabilir ya da şüpheli durumlar varsa rahimin alınmasına kadar gidebilecek durumlar meydana gelebilir arkadaşlar. Şimdi bu rahim ağzı kanserleri kadınlarda en sık görülen 5. kanser türü ve rahim ağzı kanserlerinin %95'inden bu virüsler sorumlu ve rahim ağzı kanserlerindeki en büyük sıkıntı hastalarda mortal yani ölümcül seyrediyor olabilmesi. Sıkıntılı bir tümör arkadaşlar baktığımızda. Hani bunun örneklerini görmüyor değiliz açıkçası. Partnerinde kondilom var. Kadında da rahim ağzı kansere çıkmış. Bunu defalarca gördüm arkadaşlar. Tabii birçok varyantı kişi aynı anda vücudunda barındırabiliyor. Hani 11, 6, 16, 18 aynı varyantları aynı anda barındırabiliyor insan vücudunda. Bulaştırabiliyor partnerine tabii. Ama sonuç olarak 11-16 gelince tamam psikolojik olarak belki sakinleşebilirsiniz ama sonuçta 16-18'i taşıdığınızı ve partnerinize bulaştırıp bulaştırmadığınızı asla bilemezsiniz arkadaşlar. O yüzden de açıkçası varyant analizi konusunda çok ısrarcı değiliz. Yani sonuçta erkeklerde bu kondilomları temizledikten sonra tekrar çıkmaması için önemli tedbirler alındıktan sonra çok da yapılacak bir şey kalmıyor. Hani 16-18 geldiği zaman özel verilecek bir ilaç yok ne yazık ki. O yüzden varyant analizine çok girmiyoruz ama kadın partnerde simyer alınması, varyant analizi yapılması, rahim ağzından gerekli olduğu zaman biyopsi yapılması bunlar çok önemli arkadaşlar. O yüzden biz aşı öneriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de öneriyor. Özellikle 15 yaş altında aşının direnci çok daha iyi oluyor. Biliyorsunuz bazı şeyler aşı yaptırıldığı zaman bazı hastalıklar dünyada çok azalabiliyor. Türkiye'de de olduğu gibi birçok aşı vakti zamanında yapıldığı için birçok hastalık gözükmezken şimdi yurt dışından gelen insanlarla beraber o hiç görmediğimiz, yıllar hiç görmediğimiz hastalıkları görmeye başladık. İşte ama mesela HPV'de de dünya çapında bir aşılama yapıldığı zaman belki de bu kanseri oluşturan varyantları belki görünmeme ihtimali olabilir. Onun dışında arkadaşlar dediğimiz gibi varyant analizi kadın partner için oldukça kıymetliyken erkek partnerde açıkçası çok da kıymetli olmayabiliyor. O yüzden her yerde rutin olarak yapılan bir şey değil. Ama eğer psikolojik olarak rahatlamak istiyorsanız yapılabilir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.